Sevgili dostlar, hepinize Basel'den, İsviçre'den selamlar, sevgiler. Artık nereye gittiğimi ben de şaşırdım. Christmas turu için çıktığımız bu yolculukta İsviçre'yi de ekledik. Akşamüstü saatlerinde Fransa'ya geçebilirim. Polonya ile birlikte sanırım 9-10 ülke olacak. Avrupa ülkelerinde. Güzel geziyoruz, fena değil. Şimdi şöyle size göstereyim İsviçre'yi. İsviçre çok güzel bir ülke, çok düzenli, tertipli. Benim saç baş dağınık, şapka takıyorum arkadaşlar. Bu nedenle hafif bir soğuk var ama çok da eğlenceli. Bugün şansıma o kadar şey değil, soğuk değil aslında ama geceleri çok soğuk oluyor. Dışarı çıkmak geceleri zor. Görüyorsunuz tramvay hatlarını. Şimdi böyle Ren Nehri'nin üstündeyim. Bu orta köprü olarak geçiyor arkadaşlar. Ren Nehri'nin üstünde tarihi bir köprü. Şehirdeki en eski köprü. Tarihi de 13. yüzyıla kadar dayandığı için en eski köprü diyebiliriz. En eski Ren geçişi de diyebiliriz bu köprü için. Size etrafı göstereceğim. Basel'de Christmas market yapmayacağız. Çünkü saat erken, şimdi kahvaltı falan yaptım. Bir de Christmas marketlerden sıkıldım sanırım. Şöyle etrafı görün istiyorum. Basel'de çok Türk de var. Türk nüfusunun fazla olduğu bir yer. Fiyatlar ortalama Avrupa'dan çok az daha pahalı ama alım gücüne göre pahalı değil arkadaşlar. Ya burada kazanılan insana verilen değere göre fiyatlar burada kazananlara göre pahalı değil. Köprüyü şöyle detaylı olarak görün istiyorum. Basel'de güzel kiliseler de var. Öyle yapabiliriz. Şöyle Basel Manastırı'na doğru bir gideriz. Beni çok görmeseniz daha iyi olacak sanırım. Çünkü bayağı dalmış gibi duruyorum. Ben arada fotoğraf da çekeyim. Arada video da çekeriz. Aslında çok video çekmek istemiyorum. Videolar çok uzuyor, sıkıcı oluyor. Şehri tanıtamıyoruz tam anlamıyla. Bu neden böyle? Arkadaşlar hakikaten nereye gittiğimi ben de unuttum. Evet, ara sokaklardan da birkaç bir şeyler ekleyelim çünkü video çok kısa olacak yoksa havada birden kapandı. Zaten bugün kar uyarısı vermişlerdi. Burası için yağmur ve kar ama şansıma yağmur ve kar yok. Umarım konuşamıyorum yine. Umarım ki umarım ki yılbaşında güzel bir kar yağar. Yılbaşını karlı geçiririz. Yılbaşını dünyanın, Avrupa'nın değil, dünyanın en büyük çam ağacı sahip olan Dortmund'da muhtemelen geçirebilirim. Almanya geçeceğim. Almanya'daki sistemi çok sevmesem de Christmas için gidilebilecek sanıyorum ki en güzel ülkelerin başında. Bakın burada böyle bisikletler çok fazla. Evet. Ara sokaklar çok güzel. Halen böyle eski benliğini koruyor. İşte mimariyi çok bozmuyorlar. Arkalarda gökdelenler olsa da çok fazla mimari bozulmuyor. Şöyle bir teras var. Buradan ağaçtan köprüyü göremiyoruz. Köprü arkadaşlar Eskişehir'le Yenişehir'i de ayrıca birbirine bağlayan bir köprüdür. Bu bilgiyi sanırım az önce atladık. Ren Nehri kenarında. Şöyle yürüyenler, bisiklet. Bu havada bile işte köpeğini gezdirenler. Karşıda ben görebiliyorum. Oldukça güzel bir şehir. Bazen ne diyebiliriz başka? Biraz yokuşlu, yokuşu çıkınca
yorulmuş gibiyim ama çok da yorulmadım. Şöyle kamerayla size etrafı gösterelim ve belediye binası önünden de hoşça kalın deriz. Karşıdaki binalar çok güzel. Bir de burada baharı, yazı düşünün. İşte o gökdelenler işi bozmuş. Aslında onları Frankfurt'taki gibi bir yere toplasalarmış güzel olabilirmiş. Ama böyle uygun görmüşler. Lüksemburg'da nasıl şehrin ana merkezine kesinlikle o dokuyu koruyorlar. Öyle silüeti bozacak çok bir şey yok. Arka taraflara izin vermişler. Burada Basel Manastırı karşıdaki onun önünden çekeceğim. Oradan da belediye binasına geçeceğiz. Şapkayı tekrar taktık. Hakikaten hafif bir soğuk oluyor. Şöyle sokakları size gösteririm yine. Sokaktan böyle bir abi geçti. Arabası pek hoş gördüğünüz gibi. Eski bir Smart. İnsanlarda böyle bir araba takıntısı yok arkadaşlar. En iyisi benim olacak diye herkes işini, ihtiyacını gördüğü gibi araçlar kullanıyor. Alım gücü çok yüksek bir ülkede. Ama ben bizim ülkeye bakıyorum. İşte daha iyisini, daha sıfırını, daha bilmem ne. Tabii belki sorunsuzluk anlamında ülkemizin şartları burayla bir değil. Ha, bakın yani böyle bir Hyundai, bu 2000'lerden kalmış bir araç. Neyse biz sokaklara dönelim, bu araç meselelerine bırakalım bence. Ahşap kapılar çok güzel. Ama işte şansımıza maalesef ki burası kapalı. Şimdi Basel Manastırı'ndan biraz bahsedelim. Şöyle dışından gösteriyorum size. Bu manastır oldukça eski bir manastır arkadaşlar. 1019 ile 1500 arasında böyle yapılmış. 1356 depreminde de yıkılmış. Sonrasında tekrar restore edilmiş. Soğuktan konuşamıyorum ya Rabbi. Böyle bir şey, içini görmek isterdim ama içini maalesef ki göremiyoruz. Böyle yapalım. Tekrar önünden de isterseniz çekeriz. Evet, çağın sesi en azından şimdilik durdu gibi. Yine çalacaklar böyle. Devam ediyoruz belediye binasına doğru. Bakalım. Orada görüşürüz. Şehir içinden de veda edeceğiz. Şöyle belediye binasına doğru da devam edelim. Ana caddeleri de görmüş olun. Şehrin alışveriş caddesi diyebiliriz burası için. Belediye binası da hemen burada. Onu görünce artık ufak ufak videoyu toparlamaya çalışacağım. Çok etkili bir video olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz hava soğuk. Ama yine de eğlenceli bir gün geçiriyorum. Havanın soğukluğuyla da alakalı değil. Böyle fotoğraf mı çekeyim, video mu çekeyim. Yine aynı durumlardayım. Bu durumlara gelince biraz keyifsiz oluyor. Bir de telefonumun şarj kablosu dağıldı. Birkaç tane şarj kablom olmasına rağmen bu farklı bir kabloymuş. Eski tip USB Type-C. MediaMarkt falan. Önce oralara gitmek lazım.
Evet. Ufak tefek sorunlar var. Kabloyu kendim tamir ettim. Şöyle buradan kırılmış ucu. Ben onun içindeki parçaları gece söktüm. Ya mücadele etmek gerekiyor bazı şeylerle. Bazı şeylerle mücadele etmek gerekiyor. Mücadele ede gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle devam edelim. Fotoğraf makinesinin en iyisi diyelim. Bakalım vitrine. Daha çok Fuji'ler de var. Fiyatı yazmıyor. Fiyat bitmemiş. Ama fiyat oldukça pahalı olacağı kesin. Biz bu Avrupa işini bırakalım. Biz tekrar Tokyo'ya dönelim. Bence Asya'yı ben sanırım daha çok seviyorum. Ama tabii Avrupa'da görülmesi gereken birçok yer var. Ülkemize yakın olduğu için size Avrupa'yı gezmenizi tavsiye ederim. Evet. Şöyle. Bisikletlere Hollanda gibi dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla bisiklet kullanımı var. Hollanda'da çok daha da dikkat olmak gerekir. Şimdi burası da ünlü belediye binası. Belediye binasının önünde de görüyorsunuz şey var. Yerel halk pazarı gibi. Bizde yerel halk mı diyorlar? Yok, yöresel pazar diyorlardı. Yöresel pazar gibi bir durum var. Hatta pazar var diyelim. İlginç. Evet, bakın İsviçre'ye geldik. Pazara göstermedim demeyin. Bir tek Christmas marketi görmedik. O da toplandığı içindi. Bakın. Evet. Şöyle sağımızı solumuza devam edelim. Ne güzel bir Defender. Bizde olsaydı da şöyle bir Afrika'ya doğru açılsaydık. Afrika'ya küçük bir arabayla gitmeyi planlıyorum. Bunun bir tasarısı var. Çok güzel. Bazel'den hepinize hoşçakalın diyorum. Aslında daha fazla çekmek istediğim bir şey var. Ama şarj programlarımız devam ediyor. Bazel güzeldi. Bu kadar oldu. Görüşürüz. Hoşçakalın.